Şimdi Vietnam'ın bu yüksek platosunun Dalat bölgesinin önemli tarihi miraslarından bir tanesindeyiz. 기차 간대. 고고고 왜 고고고 하는 Burası Dalat tren istasyonu arkadaşlar. İlk bakışta normal bir tren istasyonu gibi görürsünüz. Fakat aslında burası aynı zamanda bölgedeki Fransız sömürgeciliğinin merkeziydi zamanında. Daha önce bahsetmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Bakü'de bahsetmiştim. Bakü'deki tren istasyonunda. İsterseniz o videoma da bakabilirsiniz. Sömürgeciler için özellikle tren istasyonları çok önemli. O yüzden de Osmanlı İmparatorluğu'nda da tren istasyonları vardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları dünyanın çeşitli alanlarında hep tren istasyonları yapıldı. Neden? Çünkü sömürdükleri bölgelerin güçsüz devletlerin, ki Osmanlı İmparatorluğu da o dönemde çok güçsüzdü. Güçsüz devletlerin daha fazla sömürebilmek, onların mallarını kendi topraklarına götürebilmek, mümkünse bununla ilgili limanlara, mesela Bakü'nün liman olma durumunu hatırlayın. Bakü Limanı, keza aynı şekilde Gürcistan'da Batum bölgesi. Hep dikkat hatırlarsanız Batum bölgesi sürekli özerkti. Neden? Bütün büyük devletler orada pay sahibi. O yüzden de şirketler orayı bir şekilde özerk halde tutuyorlar. Burada durum biraz farklı. Çünkü Hindi Çini'yi Fransa sömürürken Dalat tren istasyonunu oluşturuyor ve daha çok Fransızlara, Fransa'nın zenginliğini oluşturan sömürge bölgelerinden biri haline getiriyor. Buranın hikayesi aslında özet olarak bu. İstasyon 1938'de tamamlanıyor arkadaşlar. Yani aslında 1938 hemen hemen Fransa sömürge döneminin doruk noktalarından bir tanesi. Fransızlar burada sadece politik güç kurmuyorlar, aynı zamanda altyapı projeleriyle bölgeyi bağlayan demir yolları inşa ediyorlar. Bu demir yolları yerel ekonomiyi tarım ve mal taşımacılığıyla bütünleştirmek için kritik önemde. Proje ilk olarak 1908'de başlatılıyor. Hat arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam 80-85 kilometrelik bir hat aslında. Bu hattın yapılması kolay olmuyor çünkü yüksek rakımlı ve dağlık bir alandan bahsediyoruz Dalat dediğimizde. 1500 metrelere, 2000 metrelere kadar yükseliyor. Dağlık bir alan. Bu yüzden de demiryolu hatlarının bazı bölümleri dişli ray sistemi kullanıyor. Cog Railway denilen. İstasyona girdiğinizde fark etmeden aslında dönemin bir mimari türü Art Deco ile karşılaşıyorsunuz. Art Deco mimarisi. Bina o dönemde Avrupa'da popüler olan bu tarz, yani Art Deco tarzıyla tasarlanıyor. Vietnam'ın Central Highlands denilen, yani orta yüksek alan. Orta dediği o seviye anlamında, yükseklik anlamında orta olarak düşünmeyin. Vietnam'ın ortasındayız. Orta yüksek alan, Central Highlands bölgesinin geleneksel konutlarının yüksek çatılarını andırıyor bina. Dalat, Fransızların platolarda bir tür sayfiye merkezi olduğunu söylemiştik. İstasyon bu anlamda hem yolcu taşımacılığı hem de tarım ürünlerinin, özellikle çiçek ve sebze taşımacılığının önemli noktalarından bir tanesi.